Organizasyon başlamadan önce şu gördüğünüz havaya kalkmış perde uzundu ve o meşaleler ilk önce bir yangın oldu. O dışarıda. İlk başta ta başlamadan önce biz hemen müdahale ederek içeriden makas bulduk ve o perdeyi kestik. Anadolu'nun kadim topraklarında tarih ve gizemin iç içe geçtiği bir köy. Arkeologlardan oluşan bir ekip bu köydeki eski kalıntıları incelemek üzere yola çıkar. Kazı alanı köyün hemen yanı başındaki bir tepede yer alır. Derin bir yürüyüşten sonra arkeologları getiren köylüler o köye gitmeyiz orası lanetli diyerek arkeologları orada bırakır. Arkeologlar bundan sonraki süreçte tam bir hafta boyunca tek başınadırlar. Eski bir arkeolog atasözü der ki, kazdığınız her toprak size sadece geçmişi değil, laneti de getirir. Ama bilimsel merak korkunun önüne geçer. Arkeologlar çalışmalara başladıkça köydeki tuhaf olaylar artmaya başlar. Geceleri duyulan fısıltılar, gölgelerin arasında hareket eden varlıklar ve açıklanamayan kazalar. Ekip araştırma derinleştikçe yalnızca tarihsel kalıntılara değil, köyün karanlık sırrına da yaklaşır. Büyü. Nesiller boyunca köy halkını esir alan, ölüm ve korku getiren bu büyü şimdi kazı ekibini hedef almıştır. Bilimle açıklanamayanın ve inançlarla çevrili korkunun tam ortasında kalan ekip hem geçmişin sırlarını çözmek hem de kendi hayatlarını kurtarmak için zamana karşı yarışır. Ancak unuttukları bir şey vardır. Bazı sırlar asla açığa çıkmamalıdır. Hazırsanız Büyü filminin şimdiye kadar anlatılmayanlar videosu başlıyor. Film Mardin'de büyü ve cin temalı bir hikaye anlattığı için gerçek bir mistik hava yaratmak amacıyla izole bir köyde çekildi. Çekimler sırasında ekip gece boyunca bilinmeyen kaynaklardan gelen seslerden şikayet etti. Ayrıca kullanılan bazı mekanlarda yerel halkın buraya lanetli dediği söylendi. Filmin hikayesinin yerel halkın yaşadığı ve nesilden nesile aktardığı gerçek bir lanet hikayesinden esinlendiği iddia edilmiştir. Mardin'in izole köylerinden birinde geçmişte yaşandığı söylenen bir büyü olayı bu hikayenin temeli olmuştur. Ancak detayları hiçbir zaman resmi olarak açıklanmamış ve köy halkı da bu konuda konuşmayı reddetmiştir. Çekim ekibinden bazı kişiler ve oyuncular geceleri çekim sırasında aniden hissettikleri açıklanamayan korku ve ürperme duygularını dile getirdi. Oyuncular filmin büyüyle olan bağlantısı nedeniyle çekimler sırasında kendilerine daha dikkatli davrandıklarını belirttiler. Sette kullanılan bazı dini objelerin çekimler sırasında birdenbire kaybolduğu bildirildi. Bu objeler özellikle ritüel sahnelerinde kullanılan ve yerel halkın kutsal olarak gördüğü nesnelerdi. Kaybolan objeler ekip arasında huzursuzluğa neden oldu ve daha sonra hiçbir şekilde bulunamadı. Film ekibinden bir kameramanın bir sahne çekimi sırasında hiçbir fiziksel sebep olmamasına rağmen yaralandığı bildirilmiştir. Yaralanma ekip tarafından kazara olmuş gibi görünse de olayın sıklıkla setin mistik atmosferiyle bağlantılı olduğu dile getirilmiştir. Film çekimleri boyunca bazı ekip üyeleri gece sahnelerinde belirsiz varlıkların kendilerini izledikleri hissine kapıldıklarını söylemişlerdir. Bu hisler özellikle köy çevresindeki kazı sahnelerinde yoğunlaşmıştır. Hatta bazı oyuncular filmden sonra kötü rüyalar gördüklerini belirtmişlerdir.
filmdeki ritüel sahneler için gerçek büyü uygulamaları üzerinde bilgili kişilerden danışmanlık alındığı iddia edilmiştir. Bu durumda çekimlerdeki atmosferi daha gerilimli hale getirdiği söylenmiştir. Yönetmen Orhan Oğuz, filmin senaryosunu okumaya başlamadan önce benzer bir hikayeyi rüyasında gördüğünü iddia etmiştir. Rüya, filmde anlatılan büyü ve ritüel temasına şaşırtıcı bir şekilde benzerlik göstermiştir. Bu olay yönetmenin filme olan kişisel ilgisini arttırmış ve atmosferik mistik bir hal almasına katkıda bulunmuştur. Film, dijital efektlerin henüz yaygın olarak kullanılmadığı bir dönemde çekildiği için fiziksel efektler ve pratik uygulamalara ağırlık verdi. Örneğin bazı sahnelerde karakterlerin vücutlarında görülen yaralar elle yapılan detaylı protez çalışmaları ile oluşturuldu. Görsel efektler sadece karakterlerde değil, ortamın genel atmosferini oluşturmak için de kullanıldı. Filmde geçen köy sahneleri mistik ve ürkütücü bir his yaratmak için özel ışıklandırma ve sis efektleri ile desteklendi. Filmin görüntü yönetmeni izleyicinin bilinçaltında rahatsız edici bir etki bırakmak için soluk ve mat renk tonlarına yöneldi. Korkutucu sahnelerde efektlerle desteklenen ani ışık değişimleri ve karanlık gölgelendirmeler kullanıldı. Şimdi dostlarım, film hakkında gerçek olayların olduğu iddia edilen bir rivayet var. Ancak bilgiler o kadar kısıtlı ki elimde olan bilgilerle sizlere bu olayı anlatmaya çalışacağım. ...700 yıl önce Mardin'in izole bir köyünde köy halkı kız çocuklarının uğursuz olduğuna inanarak onları öldürmeye karar verirlerdi. Bu inanışa göre kız çocuklarının köye felaketler getirdiği düşünülmekteydi. Ancak bir baba kızını bu vahşetten kurtarmak için köy halkına karşı çıktı ve baba kızını gizlice büyütmeye başladı. Köyde yaşayan yaşlı bir kadın kız çocuğunu korumaya çalışan babanın bu hareketine öfkelendi. Bu kadının bir büyücü olduğu, cinlerle iletişim kurabildiği ve lanetler yapabildiği iddia edilir. Büyücü kadın babaya ve kızına büyü yaptı. Bu büyünün etkisiyle köyde korkunç olaylar yaşanmaya başladı. Hayvanlar telef oldu, insanlar hastalandı ve bir dizi doğaüstü olay meydana geldi. Köy halkı bu olaylardan sonra yaşadıkları bölgenin lanetlendiğine inandı. Bazı köy sakinleri köyü terk ederken kalanlar korku içinde yaşamaya devam etti. Hikaye köyün tamamına yayılan bir uğursuzluğun başladığını ve bu lanetin yıllar boyunca nesilden nesile aktarıldığını söylemektedir. Olaylarla ilgili dikkat çekici bir nokta köy halkının bu konuda konuşmayı reddetmesidir. Olayların gerçek olup olmadığına dair somut bir belge bulunmasa da köylüler bu tür konuların yeniden laneti canlandıracağına inanarak bu hikayeleri asla dile getirmemektedirler. Bu suskunluk hikayenin doğaüstü bir hava taşımasına ve bir şehir efsanesine dönüşmesine neden olmuştur. Hikayenin gerçek olup olmadığı kesin olarak bilinmese de Türk korku sineması için etkileyici bir kaynak olmuş ve büyü filmine ilham vermiştir. Bu hikaye Türk kültüründe cinlere ve büyüye olan inançların sinema ile birleştiği bir örnek olarak öne çıkmıştır. Peki şimdi gerçekten gerçek bir korku olan Gala Gecesi'ndeki yaşananlara bakalım. Sıradan bir yangın mıydı yoksa herkesi kaosa sürükleyen ve büyük paniğe neden olan gizemli bir olay mıydı? Kaç kişi? 3000 kişi aldım ben içeri. Dostlarım, Büyü filminin Gala Gecesi yalnızca bir film gösterimi değil, aynı zamanda yaşanan tuhaf ve korkutucu olaylarla adeta filmin lanet temasını gerçek hayata taşıyan bir gece olarak hafızalarda kazındı. Hem de 2 kez.
organizasyon başlamadan önce şu gördüğünüz havaya kalkmış perde uzundu ve o meşaleler ilk önce bir yangın oldu. O dışarıda. İlk başta ta başlamadan önce biz hemen müdahale ederek içeriden makas bulduk ve o perdeyi kestik. Film gösteriminin başlamasından saatler önce gösterim için tasarlanan tüllerden birinde garip bir şekilde yangın çıktığı bir görgü tanığı tarafından anlatılmaktadır. Yani gösterimden birkaç saat önce lanet resmen kendini gösterir niteliğinde bir olay yaşatmıştı. Gösterim başladıktan birkaç saat sonra salonun teknik ekipman odasında bir kez daha alevler yükseldi. Bu yangın önceki olay gibi basit bir tesadüf müydü? Yoksa filmde işlenen lanet teması gerçek dünyaya mı taşınıyordu? Konuklar bir anda büyülerle çevrelenmiş gibi hissederek salonu terk etmeye çalışırken yangın kontrolden çıkmaya başlamıştı. Ancak bu ikinci yangının yarattığı korku ve panik filmin kurgusunu gölgede bırakacak kadar büyüktü. Hiçbir yangın merdivenine açılan kapılar açılmıyordu. Hiçbir yangın söndürme ekipmanları çalışmadı. Salonda tam bir can pazarı söz konusuydu. Panik o kadar üst raddedeydi ki insanlar resmen canı pahasına izdiham yaşadı ve birbirlerini ezdi. Acil müdahaleler sonucunda salondaki izleyenler zor da olsa çıkmayı başarmışlardı. En iyi haberse bu can pazarında kimsenin hayatını kaybetmemiş olmasıydı. Yangının ardından çeşitli söylentiler hızla yayılmaya başladı. Bazı katılımcılar gösterim sırasında salonun içinde garip bir enerji hissettiklerini dile getirdi. Kimileri filmin hikayesinde geçen lanetin galayı etkilediğine inanmaya başladı. Salon çalışanlarından biri ise daha korkutucu bir detay paylaştı. Yangın başladığında teknik odadaki elektrik panellerinde hiçbir sorun görünmediğini ve yangının bir kıvılcım gibi kendiliğinden başladığını ifade etti. Olay o kadar dillendi ki herkes merakla yangının neden çıktığı hakkında bilgiler arıyorlardı. Sonunda ekipler tarafından kısa sürede bütün alışveriş merkezinin dumanla dolduğu yangının dekor olarak yerleştirilen mumların devrilmesi sonucu straforların ve perdelerin alev almasıyla çıktığı açıklandı. Videoyu beğenmeyi ve katıl butonundan kanalın gelişmesine ufak da olsa destek olabilirsiniz dostlarım. Ben Kapital Burak.